Merhaba. Bu haftaki konumuz öksürük. Geçen hafta gribi işledik. Şimdi öksürük üzerinde duracağız. Çünkü kışa giriyoruz. Çok yaygın salgınlar var. Çevremizde öksürenler var. Öksürük konusunda da homeopatik olarak neler yapabiliriz? Birazcık bir farkındalık yaratmaya çalışacağım. Öksürük nedir aslında? Öksürük bedenin özellikle solunum yollarının virüs, bakteri olabilir, tahriş edici bir madde olabilir, kendini temizleme ihtiyacıdır. Aslında bedenin kendisini iyileştirmek için kullandığı bir araçtır. Özellikle hani bir şey boğazımıza bir şey kaçtığında da öksürerek atmaya çalışırız biliyorsunuz. İşte öksürük kesilmemesi gerekli bir şeydir. Homeopatide de zaten biz bir şeye anti karşı bir şey vermiyoruz. Yaşam enerjiyi destekliyoruz ve yaşam enerjiyi destekleyerek vücudun kendisinin güçlenip kendisini temizleyip düzeltmesini, iyileşmesini sağlamaya çalışıyoruz. Öksürük genelde ağır hastalıkların bulgusu da olabilir ama böyle nezle, grip gibi, sinüzit gibi belli şeyler, üst solunum yolu enfeksiyonları dediğimiz tabloları takiben öksürük gelişebilir. 3 hafta kadar sürüp kendiliğinden geçebilir. Ama homeopati biliyorsak veya homeopatik destek alabiliyorsak biliyoruz ki biz yaşam enerjiyi destekleyip daha hızlı iyileşme sağlarsak bütüncül sağlığımız ve uzun vadeli sağlığımıza da çok büyük bir katkıda bulunmuş oluruz. Daha sağlıklı, işin içinden daha sağlıklanarak çıkarız. Sadece öksürüğümüz geçmez. Bu anlamda homeopatik destek her zaman kullanmak önemlidir. Hani bunu örnek olarak normal iyileşen, antibiyotikle iyileşen çocuklar daha işte hastalık sonrası hastalık geçirdi mızmız olurlar. Homeopati ile iyileşen çocuklar çok daha iyi huylu, daha yumuşak, daha tatlı bir çocuk haline gelirler. Aradaki farkı çok net gözlemleyebilirsiniz. İki türlü çocuğunuz olup ikisini denediyseniz. Gerçekten ben de bir anne olarak bunun çok olumlu etkilerini her zaman gördüm. Şimdi öksürük derken bunda homeopatik olarak yaklaşım derken homeopati de biliyorsunuz normal doktorluğa yani klasik ilaç doktorluğuna göre birazcık daha farklı bakıyoruz. Bazı şeylere dikkat ediyoruz yani modaliteler diyoruz, hastanın durumu diyorunda bazı farklı bilgiler alıyoruz. Siz de kendiniz homeopati seçerken veya homeopatik destek almayı düşünüyorsanız belli şeylere dikkat ediniz. Özellikle öksürük konusunda nelere dikkat edeceğiz? Öksürüğün kuru mu, balgamlı mı oldu mu? Balgam çıkardığı balganın özelliği, hangi saatlerde daha çok kötüleşiyor? Sıcak oda, soğuk oda, serin, sıcak hangisi daha iyi geliyor? Üstünü örtüyor, açıyor, ateşi, terlemesi tabii ki. Öksürürken ne yapıyor? Beden başını öne eğiyor, geriye atıyor, göğsünü tutuyor gibi bulgular. Saati özellikle saatlere dikkat edelim demiştik. Susuyor, susamıyor. Soğuk sıcak neler daha iyi geliyor? Ne yemek içmek istiyor veya istemiyor? Nasıl davranıyor? Bunların sinirli mi, gergin mi, ilgi mi istiyor? Bunların hepsi bizim için önemli remedi seçerken. Birazdan remedilerde bu özellikler üzerinde duracağız. Şeyi söylemeden geçmek istemiyorum. Öksürük remedileri repertörümüzde bayağı var. Burada onların hepsinden bahsedemeyiz tabii ki. Belli başlılarından, çok sık kullanılanlarından bahsedeceğiz. Ve ayrıca da çok ağır bir geçmiş hastalığı varsa veya öksürük çok ağırsa tamam acil remedi verebiliriz ama mutlaka profesyonel bir destek almakta fayda var. Bunu da aklımızda tutalım. Ayrıca bazı remedilerde bilgiler homeopatiyle çok ilgili değilseniz size fazla gelebilir. Ama biliyorsunuz hep açıklıyorum ben homeopati okulunda hiç farkındalığı olmayanlara bir farkındalık yaratmak, biraz bilgisi olan, birazcık homeopatiyle ilgilenenlere acil durumlar için yardımda, önerilerde bulunmak, birazcık daha ilgilenmiş olanlara da bazı şeyleri deneyimlerimden aktarmak amacını gütmekteyim. Diğer okullarımdan farklı olarak bazı bilgiler çok ilgilenmeyen ve bu konuda çok bilgisi olmayanlar için fazla gelebilir. Önemli değil. Siz genel olarak bakın ve genel bir farkındalık bilginiz olsun yeterli. Bazı acil şeyleri de acil kit edindiğinizde kullanabilirsiniz. Şimdi öncelikli olarak her zaman olduğu gibi akonitle başlamak istiyorum. Şimdi akonit neden? Çünkü e, Akonitin bir özelliği var. Ani başlangıçlı bir yaşam enerjinin bir hastalanmaya çok ani ve çok hızlı başlangıcı vardır. Ve
Aynı şekilde o başlangıçta remedi verirseniz, akoniti kullanırsanız olduğu gibi geri döndürme şansınız da vardır başlangıçta. İştaha büyümeden gürültülü başlar, çok ani başlar, üşüme titremeyle çok ateşle birlikte gelir, kuru böyle kesilen havlar gibi kesik kesik böyle bir ciddi bir öksürüğü vardır. Hasta çok üşüyordur ve genelde de böyle çok soğuk rüzgara maruz kalmakla olabilir. Şu anda da İstanbul'da da ciddi bir fırtına var ve bunun sonrasında öksürmeye başladınız. Bir maruz kaldıktan sonra bir akonit alırsanız ertesi güne işinize rahat gidebilirsiniz. Bu anlamda akoniti söylemeden geçemeyeceğim. İkinci olarak en çok kullanılan remedilerden ve acil kitimizde olan remedi ise Briyonya. Briyonya şöyle bir şey. Birden çok ani başlamaz. Hani bir yavaş yavaş birkaç güne yayılarak başlayabilir. Hani öncesinde bir belirtileri vardır öksürükten önce de hastanın. Özelliği çok ağrılı olması. Yani öksürürken göğsüne batar, bıçaklar saplanır, göğsünü tutmak ister, ihtiyacı duyar, başı da ağrır genelde. Başı, göğsü ağrır, hiç hareket etmek istemez, kıpırdamak istemez. Ve birazcık da gergindir. Ona bir şey dışarıdan uyarı da istemez. Ve öksürürken böyle çok sıkıntı verir ve yani balgamı hiç yoktur. Sıcak böyle sıkıntılı odalar iyi gelmez. Temiz açık hava iyi gelir kendisine. Briyonya öksürüğü genelde akşam, sabah da kötüleşebilir ama akşam saatleri 9 civarı daha da kötüleşir. En önemli özelliklerin göğsünü tutmasını söyledik. Başka remedilerde de var ama Brionya'nın en dikkat edecek özelliği hani hareket ve sevmemesi. Yemek yemek, bir şey içmek onun öksürüğünü arttırır. Eylemler öksürüğünü arttırır. Ve ayrıca ama çok susamıştır ve böyle lıkır lıkır su içmek ister, soğuk tercih eder. Brionya'da buna dikkat edelim. Spongia'dan bahsedelim. Spongia sünger yapısı. O yüzden de akciğerler için çok önemli bir remedidir. Öksürüğü de kuru, böyle yine böyle çok sık ve kuru havlar gibidir ve ama böyle içi boş bir şeyden geliyor gibidir. Yani bir süngerin içinden öksürüyor gibi düşünün. Bu boğazda larynx dediğimiz bölgede bir sıkışma hissi vardır. Yanma hissi olur. Boğazda akciğerlere kadar bir yanma hissi olur. Ve spongianın özelliği nefes alırken öksürmeye başlar. Hatta böyle gece boğulacakmış gibi uyumak istemez. Gece uykuda boğulacak bir korkusu da olur bu nefes alırken öksürme sıkıntısından dolayı. Sıcak bir şeyler yemek içmek biraz iyi hissettirir spongiayı. Özellikle akşam ondan gece yarısına kadar daha kötüleştirir. Böyle başını öne eğmek ister. O biraz daha iyi hissettirir spongiayı. Hatta şeyi de söyleyeyim, bu o kadar öksürürken morarabilir bile spongia hastaları. Drosera kuru, tahriş edici, çok spazmatik bir öksürüğü vardır. Öyle ki o kadar öksürür ki öksürürken böyle öğürüp kusabilir bile. Drosera'nın özelliği yatmayı sevmez, başı yastığa değer değmez öksürmeye başlar, ard arda öksürmeye başlar. Drosera akşama doğru kötüleşir. Bazen hafif bir boğaz çukurunda bir birikmiş balgam hissi vardır. Bazen böyle bir sarı bir balgam çıkarabilir. Antimonyum tertöriküm. Antimonyum tertörikümün özelliği bu soluk borusu ikiye ayrılıp dallara ayrılıyor ya bronşiol diyoruz onlara. O dalların hepsi mukusla yani bir çeşit balgamla doludur. Akciğerlere inmiştir olay ve o bütün akciğerlerin dolu hisseder. Zaten öksürürken de onu hissedersiniz. O akciğerler doludur ama balgam çıkaramaz. Ve o onda çok büyük sıkıntı yaratır antimonyum tertorikumda. Sağ tarafa yatmak, dik oturmak, açık hava ister. Ve antimonyum tertorikum gece 10'dan gece 12'ye kadar çok kötüleşir. Soğuk su isteği vardır. Öksürürken çok sıkıntılıdır ve balgamlar ona çıkaramadığı balgamlar onda çok büyük sıkıntıya neden olur. Bir de antimonyum kurudum vardır. O da böyle benziyor ama oradaki fark öksürürken sesi kısılır ve öksürürken ardından ses gider. Afoni dediğimiz tamamen konuşamaz hale, sesi de gidebilir tümden.
Hepar'dan bahsedelim şimdi. Hepar, bu solunum yolları bu enfeksiyonlar için çok önemli bir remedidir. Özellikle hani bir üşüttü etti hemen akciğerlerine indi işte bronşiolit oldu falan hastalar için akla gelmesi gerekir öncelikle. Hepar'ın balgamı vardır. Koyu, yoğun bir balganı vardır. O yüzden de öksürürken de o böyle balgamla birlikte böyle bir hırıltılı tıkırtılı bir öksürüğü vardır. Balgam çıkarır. Heparın özelliği öksürürken diye başını arkaya doğru atar. Başı arkaya gider. Ve bir önemli bir özelliği boğazına bir şey batmış. Balık kılçığı batmış denir ya. Öyle bir batma hissi vardır boğazında heparın. Sabah saatleri kötüleşebilir. Soğuk şeyler iyi gelmez. Çok yemek içmek iyi gelmez. En önemli bir soğukla ilişkisi de en ufak üşüme. Hani elini yorgandan çıkarıp bir yeri bir kolu dışarıda kalıp üşüse hemen iyi hissetmez, öksürüğü tetikler. Hepar o anlamda önemlidir. Çocuklar, bebekler hepara ihtiyacı varsa öksürmeye başlamadan ağlarlar. Hem ağlayıp hem öksürürler. Hani birazcık histerik öksürük gibi de tanımlanabilmektedir. Özellikle çok sık hemen akciğerlere iniyor çocuğum, çok çabuk hastalanıyor dendiğinde hepar akla ya da balgamı falan da varsa yoğun bir balgamı varsa hepar akla gelmelidir. Hepardan sonra Rumex'ten bahsedelim. Rumex de ilginç bir remedidir. Rumex'te de bol balgam vardır. Bunu bilirsiniz, hissedersiniz böyle öksürürken ama çok yapışkandır, çok inatçıdır, çıkmaz. Yani repertörün en yapışkan remedisi, balgamlı remedisi gibi düşünebiliriz. Ve Rumex'in özelliği de üşümeye gelemez. En ufak esinti rüzgar, oda sıcaklığının değişmesi falan onun hemen öksürüğünü tetikler. Özellikle dışarıya falan çıktığında böyle eşarp gibi bir şeyle ağzını o havanın dışarıdaki havanın serinliği bile ona iyi gelmez. Ağzını örtmek ihtiyacı duyar. Rumex'e de böyle boğazda bir his vardır. Ama hani hepardaki gibi kılçık batmış gibi değil daha çok şey gibi bir tüy varmış gibi bir his vardır. Ve başını biraz öne eğmek iyi gelir. Hepar arkaya doğru öksürürken atıyordu. Rumex başını biraz öne doğru eğiyor. Onu da unutmayalım. Şimdi fosfordan bahsedelim. Fosfor bir mineral ve parlayan bir mineral. O yüzden de hastalığı da böyle hızlı olur. Daha nezle grip oldum ne oldum da anlamadan hop akciğerlere iniverir. Çocuklarınızda böyle sık sık tekrarlayan durum varsa aklınıza fosfor gelsin. Kuru çok tahriş edici bir öksürüğü var tahmin edebileceğiniz üzere mineralin yapısından. Ve yanma da var bütün ve daha çok larynx değil daha çok traka bölgesini daha çok tutar. Oradan gelir öksürüğün kaynağı. Fosforun özelliği işte sol tarafa yatmak iyi gelmez. Sağına dönünce sıcak iyi gelir fosfora. Balgamı sabah bir balgam olabilir. Sabah biraz balgam çıkardığında hani çok bu şey değil ama üzerinde böyle bir pas rengi gibi veya ince bir kırmızı çizgi gibi bir kan şeyi olabilir. Fosfor kanamaya eğilimli bir remedi biliyoruz. Özellikle biraz korkulu, endişeli böyle birazcık ama ona rağmen sempatik ve böyle kuru kuru öksürüyor durumlarında aklımıza fosfor gelmelidir. Yine sempatik bir remediyle devam edelim ama hastalığı arttığında o sempatiklik birazcık çok yorucu ve sıkıcı duruma gelebilir. Çünkü pusatilla hastaları özellikle çocukları artık annelerine iyice yapışırlar. Sürekli ilgi, sürekli yalnız kalmak istemez, sürekli bir şey isterler. Çünkü pusatilla'nın özelliğinde bu vardır. Hastalanınca tabii ki daha aşikar duruma çıkıyor. Bu sempatik çocuklar hastalandıklarında gece gündüz öksürükleri değişir. Yani değişkendir pusatilla. Bir zamanı bir zamanına uymaz deriz biz. Baş ağrıları da öyledir, öksürüğü de öyledir. Öksürük sırasında baş ağrıları eşlik ediyor ama bir orada bir orada olabiliyor. Pusatilla'nın özelliği çok balgamlı sümüklü. Yani koyu yeşil sümük akabilir, balgam gelir, balgam koyu yeşil balgamlıdır. Balgamda yani koyu yeşil veya sarı yeşil de olabilir, balgamlıdır. Balgamın acı bir tadı, bitter bir tadı vardır.
Ve beraberinde yani susamaz pusatilla hastası. Soğuk şeyler ama iyi gelir. O açık hava güzel, open air yani açık havayı ister, o iyi gelir. İlgi çok ilgi ister, o da iyi gelir. Pusatilla özellikle balgamıyla dikkat çekicidir. Ha şeyi de söyleyeyim, bunu mideden yukarıya doğru bir his vardır. Yani pusatilla mideyle de ilişkili ağır yağlı yiyecekler falan da şey yapabilir, etkileyebilir pusatilla da. Böyle yukarıya doğru balgamla birlikte oluşan bir his de vardır pulsatilla hastalarında. Yine acil kitimizde olan bir arsenikten bahsedelim. Arsenik homeopatik olarak çok kullanılan remedilerden birisi. Homeopatiyle hiç ilgisi olmayanlar bu zehir diyebilir. Biz homeopatide maddeyi kullanmıyoruz biliyorsunuz. Maddenin çok diluye edilmiş ve çalkalanmış saklayışın dediğimiz halinde bir şekilde artık informasyon, enerji diyelim başka bir forma geçiyor. Arsenik de çok yoğun kullanılan remedilerdendir. Arsenik aynı zamanda çok ciddi bir astım remedisidir. Ve o yüzden de öksürüğü de arsenin öksürüğü de böyle bir nefes darlığı hırıltıyla hırıltılı nefesle birlikte olan bir öksürüğü vardır. Arsenik hastalarının özelliği çok endişelidir. Yani akonit korkar hani şey der akonit şu saatte öleceğim gibi böyle bir önseziyle konuşur böyle bir şey. Fosfor biraz korkuludur ama arsenik bayağı sağlık endişesi vardır. Onu yatıştıramazsınız o sağlık endişesini. Yanında birilerini ister, birileriyle olmak ister. Kuru ve kesik öksürüğü vardır ve yanması da vardır. Biliyorsunuz arsenik de yakıcı. Solunum yollarında, boğazda, burunda yanmaları da arseniğe eşlik eder. Özellikle hırıltılı solunumu varsa ve hasta gece kötüleşiyorsa arsenik aklımıza gelmelidir. Son olarak kastukumdan bahsedeyim. Kastukum öksüremeyen remedi gibi de düşünebiliriz. Kastukum kaslarında da bir sertlik olur kastukum hastasının. Göğsünde bir sıkışma vardır. Sanki öksüremeyecek gibidir. Zaten balgam da çıkaramaz. Balgam geliyor gibi olur, geri gider öksürdüğünde. Kuru, sıkıntılı zorlanarak bir öksürüğü vardır ama akciğerlerinde bir hırıltı vardır, balgam vardır. Kastukumun bir özelliği şöyle yani bir öksürük gelir bir saat böyle bir ara gelir uğraşır uğraşır sonra böyle bütün gün kaybolabilir. Böyle bir ara geliyor böyle sıkıntı oluyor sonra kendini unutturuyor böyle durumlarda ve sanki hiç öksüremeyecekmiş gibi durumlarda aklımıza kastikum gelmelidir. Şimdi belli başlı şeylerin belli başlı özelliklerinden bahsettim. Yani sonuçta birazcık daha derin repertürdeki diğer remedilerle bakmak veya bu remediler için daha fazla karar vermek istiyorsak işte gözlemleyeceğiz. Belli özelliklerini, öksürün içeriği ne yaptığı, nasıl olduğu, ses özelliği bunların birçok bunları gözlemleyip ona göre repertörü dediğimiz şeyi yapacağız. Ama ee, homeopat olmayanlar bu videoyu izleyenler için bir şey önermek istiyorum. Solunum ve nefes çok önemli. Birincisi burundan nefes almak çok önemli. Ağız nefesinden vazgeçmek gerekiyor. Bunun için ağız bantları da var burundan nefes almayı yönlendirmek için. Çocuklarımıza da dikkat etmek gerekiyor. Bu postural sendrom postürolojide de çok önemli durumlara neden olabiliyor. Bununla ilgili fonksiyonel ortodontistlerin ciddi çalışmaları var. Benim de son yıllarda farkındalığım olan bir durum oldu. Bu çok önemli. Burun nefesi çok önemli. Ağzımız yemek için, burnumuz nefes almak için. Bir de Trifluo'yu kullanmak. Şimdi bunları nereden söylüyorum? Rüya Acar Hoca var. Acar Rüya diye geçiyor. Instagram'dan bakabilirsiniz. Çok takipçisi var ama ülkemiz için ciddi bir hizmet yapıyor. Bu Trifluo'nun kullanımıyla birlikte hem solunum yolumuz hem burun nefesi almamız genişliyor. Akciğerlerimizin alveolleri genişliyor. Kullanmadığımız yani 10 kat daha fazla akciğerlerimizi kullanmaya başlıyoruz. Bu ne anlama geliyor? Akciğerlerimizle o alveol dediğimiz o baloncuklar gibi o yüzeylerde kirli kanla akciğerlere kirli kan gelir, havayla aldığımız oksijenle temas eder, oralarda temizlenir. Yüzeyi ne kadar çok genişletirsek o kadar çok temizleyebiliriz. O kadar çok temizlenince akciğerlerimizdeki o kan oksijenizasyonu o kadar artar ve bütün vücudumuzun oksijenizasyonu o kadar artar. Hastalanma altyapımızdaki sorun için çok büyük bir şekilde
şekilde kendi sağlığımızı koruyabiliriz. Yani vitamin mi alayım, mineral mi alayım, onu mu yiyeyim, bunu mu yiyeyim? Ötesinde bence yani remedi de seçmeden önce hasta olmayalım. Hasta olmamak için gerçekten de çok basit bir şey. Bir triflo kullanmak, bu solunum egzersizlerini yapmanın çok çok etkili olduğunu düşünüyorum, gözlemliyorum. Zaten eee Rüya Acar Hoca'ya binlerce insan yazıyor Triflo kullandıktan sonra kendisindeki değişimleri. Şimdi bazen böyle çok basit bir şey bize şey geliyor. Bu kadar basit bir şeyle olur mu geliyor? Evet, yani ben bu yaşa geldim, meslek hayatımda bazı basit şeylerin çok şeyi değiştirebileceğini gördüm. İlla çok para harcamak, illa çok böyle alengirli olmak gerekmiyor. Farkındaysanız bazen homeopatide kaçırsam da ben bu işin mantığını anlatmaya çalışıyorum. Öksürüktü, hastalıktı, fibromiyajda da bu konudan bahsedeceğim. Bu tür durumlarda kendimizi korumak için mümkün olduğu kadar sağlıklı beslenelim, dikkat edelim ama şunu kullanalım lütfen. Yani ben bunu kendisiyle yüzde hiç karşılaşmadım Rüya Acar Hoca'yla. Ama bu ülke için yaptığı hizmeti çok takdir ediyorum. Bunun mekanizmasının çok etkili olduğunu biliyorum. Çünkü dok oksijenizasyonu artarsa vücudunuzdaki çok şey artar, çok şey değişir. Yaşam enerjiniz çok güçlenir. Homeopatiler yaşam enerjinizi güçlendirir ama kendi kendinize bakıp yapabileceğiniz, yani kaç liradır şu, çok basit, çok ucuzdu, bilmiyorum ben kaç liraya almıştım, 40 liraya mı 50 liraya mı, böyle bir şey çok şeyi değiştirebilir. Bunu üflediğinizde akciğerleriniz genişleyecek, bütün vücudunuzun oksijenizasyonu artacak. Yani doğada en şey yerde yaşayıp akciğerleriniz genişliyormuş gibi İstanbul'da yaşayıp bunu sağlayabileceksiniz ve hastalıklara karşı korunacaksınız. Öksürük olmadan bunu yapın, öksürük olduğunda da yapın. Ben tabii ki göğüs hastalıkları doktoru değilim. Çok fazla ben ağrı doktoruyum. Benim hastalarımda çok fazla böyle şeyle karşılaşmıyorum ama şeyde bakıyorum, Rüya Acar Hoca'nın şeyine yazanlar öksürük başladığında da trifluo yaptıklarında çok çabuk çocuklarını ve kendilerinin öksürüğünü topladıklarını söylüyorlar. Homeopati evet ama önce trifluo diyorum.